Ağaçlık bir çiftliğin köşesinde, yaşlı bir ağacın altında bir fare deliği vardı. Bu delikte Zeki adında zeki ve akıllı bir fare yaşıyordu. Zeki fare kitap kurduydu ve her zaman elinde bir kitap olurdu. En çok Kelil ve Dimne masallarına bayılırdı. Bu hikayeleri hep kafasında tekrar eder, geçmişten gelen öğütlere hayranlık duyardı. Kelil ve Dimne'deki fare ile aslan hikayesini okuyordu. Kitabı kapattı ve kendi kendine dedi ki, Zeka ve düşünce her türlü sorunu çözer. Akıl ve zeka kurtuluş sebebidir. Tam bu düşüncelere dalmışken karnının gurultusu onu kendine getirdi. Yemek için evden çıkması gerektiğini hatırladı. Ama sürekli sorunu olan kötü huylu kedi aynı çiftlikte yakında yaşıyordu. Kedi her zaman fareyi avlamaya çalışırdı ve Zeki rahat bir hayat süremezdi. Her dışarı çıktığında kedi onu rahatsız eder, serbestçe dolaşmasına izin vermezdi. Üstelik yakınlarda 2 düşman daha vardı. Baykuş ve yaramaz bir sansar. Çok dikkatli olmak zorundaydı. Bir gün Zeki yemek aramak için deliğinden çıktı ve tehlike olup olmadığını anlamak için etrafı dikkatle kesti. Aniden kedinin yardım isteyen miyavlamasını duydu. Yaklaştı ve kediyi avcının tuzağında gördü. Çok sevindi. File doğru gitti, kedinin gözlerine baktı ve şimdi rahatça yiyecek toplamak için gezebileceğini düşünerek mutlu oldu. Tam dönecekti ki aniden tepedeki ağaçta baykuşu gördü. Ona bakıyor ve avlanmaya hazır bekliyordu. Şimdilik yuvasına dönmeye karar verdi ve baykuş uzaklaşana kadar bekleyecekti. Ama uzaktan sansarın yuvasına dönüş yolunda pusuda oturduğunu gördü. Arkadan bir sansar pusuda oturuyor. Ağacın tepesinden baykuş onu gözlüyor. Zeki tam bir çıkmaza düştü. Geriye giderse sansar yakalar. Durursa baykuş saldırır. İlerlerse kedi onu yer. Ne yapabilirdi ki? 3 balık masalındaki zeki ve yaramaz yeşil balığın sözünü hatırladı. Şimdi ümitsizliğe vakit yok. Aklımı kullanma zamanı. Zeki birden aklına bir fikir geldi. Barış. Evet, kediyle barışmalı. Kediye yaklaştı ve dedi ki, Biz hep düşmandık ama bugün ikimiz de tehlikede. Eğer söz verirsen beni yemeyeceğine bağlarını kemiririm ve ikimiz de kurtuluruz. Bana nasıl güvenebilirsin? Ya kurtulduktan sonra seni yersem? Zeki cevap verdi. Seçim senin. Ya avcıyı bekleyeceksin ya da söz vereceksin. Kedi kabul etti. Zeki bağları kemirdi ama son sağlam bağı bırakmadı ki kedi hemen saldıramasın. Sansar ve baykuş uzaktan kedinin ve farenin yakınlığını ve dostluğunu görünce umutlarını yitirdiler ve gittiler. Diğer 2 avcının gittiğinden emin olunca beklemeye devam etti ve son bağı açmadı. Kedi biraz korkmuştu ve her an avcının gelmesini bekliyordu. Fareye dedi ki, Arkadaş neden geciktiriyorsun? Son balı da kemir. ama Zeki cevap vermedi ve bekledi. Uzakta avcıyı görünce kedi dehşete düştü. Zeki son bağı kemiriyordu. 2 bağ koptu ve kedi avcının çok yaklaştığını görünce korkudan ağaca sıçradı. Zeki de yuvasına kaçtı. Zeki sırt üstü yattı ve Kelil'in sözünü hatırladı, dedi. Güç ve kuvvet her zaman kazanmaz. Bazen küçük bir varlığın aklı ve zekası devleri yenebilir. Avcı kopmuş tuzağı buldu ve hayal kırıklığıyla geri döndü. Sabah oldu. Kedi Zeki'nin yuvasına yaklaştı Yardımın ve için dedi ki, teşekkür ederim. Artık arkadaş olduk. Dışarı çık da biraz oynayalım, eğlenelim. Zeki güldü ve dedi ki, Hayır, dün düşmandık. Bugün de düşmanız. Ve hep düşman kalacağız. Seni kurtardım. Çünkü başka çarem yoktu. Dostluktan değil. Ormanda bir fare varmış, adı Zeki. Kitap okur hep akıllı, çok zeki. Bir gün karnı guruldadı,
yemek lazım dedi. Deliğinden çıktı sessiz, etrafı kesti. Zeki zeki akıllı fare, kedi tuzağa düştü, ne güzel haber. Ama Şerek tepede, Sansar arkada, Zeki ne yapacak düşünmakta. La 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 la. Kedi bağırdı, yardım et bana. Zeki yaklaştı, düşmanız ama. Bağlarını kemiririm, söz ver yemem dedi. Kedi tamam dedi, Zeki kemirdi. Zeki zeki akıllı fare, son bağı bırakmadı, çok kurnaz fare. Harry ve Sansar kaçtı korkudan, Zeki kurtuldu, yaşasın Zeki'den. Sabah ki geldi, dost olduk artık. Zeki güldü delikten, hayır, hayır. Dün düşmandık, bugün de düşmanız.